Bir adam, bilinçaltımızı kontrol etmenin, onu nasıl şekillendireceğimizin ve kitleleri yönlendirmenin sırlarını keşfetti. Bu adam 1920'lerin New York'unda büyük bir devrim başlatıyordu. Ama Bernays yalnızca sigara endüstrisini değil, aynı zamanda dünyayı daha da manipüle edecekti. İnsanlar mantıklı değildir. Onlar arzularıyla hareket ederler. Biz de bu arzuları yönlendirebiliriz. Birinci Dünya Savaşı sonrasında kitlelerin düşünceleri ve duyguları hiç olmadığı kadar önemli hale geldi. Sigmund Freud, insan zihninin derinliklerine inmeye başlamıştı. Freud'a göre bilinçaltımız, duygusal ve mantıksal düşüncelerimizin üzerinde çok daha büyük bir etkiye sahipti. Freud, zihin yapımızı 3 ana bileşene ayırmıştı. İd, ego ve süperego. İd, bizim en ilkel dürtülerimizi, ego, gerçeklik ve mantık anlayışımızı ve süperego ise ahlaki değerlerimizi temsil ediyordu. Freud'a göre toplumun yönlendirilmesinde en güçlü etki idden gelir. Bu, duygularımızın ve arzularımızın yönetilmesinin ne kadar kolay olduğunu gösteriyordu. Freud, bir toplumun kolektif psikolojisinin çok daha fazla manipülasyona açık olduğunu fark etti. Kitleler, mantıksal düşüncelerden çok, korkularıyla, arzularıyla ve bilinçaltındaki dürtülerle hareket ediyordu. Bu tespit, kitlelerin psikolojisiyle oynayacak olan kişilerin gücünü elinde bulundurmasına yol açacaktı. Ve işte Freud'un teorilerinden ilham alan bir adam geldi. Edward Bernays. Freud'un yeğeni olan Bernays, reklamlarda ve politikada psikolojik taktikleri nasıl kullanabileceğini öğrendi ve böylece modern propagandanın temellerini attı. Bernays, şirketlerin ve politikacıların halkı nasıl yönlendirebileceği konusunda devrimci bir yaklaşım geliştirdi. O, İnsanların bilinçaltına hitap ederek onlara ihtiyaç duymadıkları şeyleri alma arzusu uyandırmayı başardı. Bir sigara markası için yaptığı Torches of Freedom kampanyası tarihin en etkili manipülasyonlarından biriydi. Kadınlar sigara içmeyi özgürlük simgesi olarak görmeye başladılar. Kadınlar bu sigara ile özgürlüklerini kutluyor. Bu, yalnızca bir ürün değil, bir devrimdir. Bernays, manipülasyonu sadece ticaretle sınırlı tutmadı. Bir reklamcı olarak, kitlelerin arzularına dokunarak onları etkilemenin gücünü fark etti. İnsanlar artık sigara içmeyi sadece sağlık değil, sosyal bir gereklilik olarak görüyorlardı. Freud'un bilinçaltı teorileri işte böylelikle ticarete, reklama ve hatta politikaya entegre edildi. Freud'un etkisi sadece reklamlarda değil, aynı zamanda totaliter rejimlerin propaganda savaşlarında da hissedildi. Adolf Hitler ve Joseph Goebbels, kitlelerin duygusal yanlarına hitap ederek Nazi Almanyası'ndaki iktidarlarını pekiştirdiler. Du, meine Arbeit für richtig hältst. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt eine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Hitler ve Goebbels, kitleleri manipüle etmek için Freud'un bilinçaltı teorilerini kullandılar. Korku, umut ve nefret gibi duygularla oynayarak halkı kendi iktidarlarına bağladılar. Goebbels, kitleleri etkilemek için modern medyayı kullanma konusunda ustalaştı. Onun propagandası basın ve filmle güçlendirildi
Böylece milyonlarca insanın düşüncelerini kontrol etti. Şimdi tarihin tozlu raflarından çıkan bir hazineye tanıklık edeceksiniz. Danimarka Savunma Bakanlığı'nın eline geçen ve dijitalleştirilen 35 milimetrelik bir film, bizi 2 Haziran 1944'e götürüyor. Yer, Danimarka'nın Birkerød kasabası yakınlarında Schalburg-Skole'nin bahçesi. Burası Høveltegård arazisinde Danimarkalı Nazilerin düzenlediği gizemli bir Waffen-SS anma töreninin merkezi. Görüntüler, o günün soğuk ve karanlık ruhunu adeta dondurmuş. Ancak bu anıtın ömrü uzun sürmedi. Danimarka'nın kurtuluşundan sonra direniş hareketi tarafından yerle bir edildi. Peki, o gün orada kimler vardı? Kamera, dönemin en üst düzey SS figürlerini yakalamış, SS Obergruppenführer Doktor, Werner Best'in soğuk duruşu, Danimarka Özgür Kolordusu'nun 3. komutanı ve Schalburg Kolordusu'nun kurucusu Knut Børge Martinsen'in kararlı bakışları, SS Obersturmbannführer Erich Sparmann'ın gölgesi, SS Obergruppenführer Günter Pancke'nin heybeti, SS Üst Grup Komutanı Felix Steiner'ın sert silüeti, SS Grup Lideri Herbert Gillen'in varlığı ve SS Obersturmbannführer Fritz Klingenberg'in keskin hatları. Hepsi bu anma töreninde bir araya gelmiş ama dahası var. Film, bir Nazi propaganda şaheseri için hazırlanmış ham görüntülerle dolu. 35 milimetrelik orijinal şeritte ses yok, sadece görüntüler konuşuyor, sessiz ama çarpıcı bir hikaye anlatıyor. Bugün Freud'un teorilerinin etkisi hala sürüyor, özellikle sosyal medya, reklam ve siyaset dünyasında kitlelerin bilinçaltı manipülasyonu giderek artıyor. Sosyal medya, Freud'un psikolojik tekniklerini uygulamak için mükemmel bir zemin oluşturuyor. İnsanlar hızla yayılan korku ve kaygı unsurlarıyla yönlendiriliyor. Şirketler, kişisel verileri kullanarak insanları manipüle etmek için teknolojiyi kullanıyorlar. Örneğin Cambridge Analytica skandalı, seçim sonuçlarını değiştirebilecek kadar etkili bir manipülasyon örneğidir. Its stock prices plummeted. Regulators and lawmakers in the US and Europe want answers. And there's a new Delete Facebook movement. Facebook, the social media giant with more than 2 billion users, is in turmoil after reports that the data of 50 million users was given to a firm that was helping Donald Trump's presidential campaign. Some observers say the current controversy highlights how Facebook has allowed outside developers too much access to users' data. Clickbait başlıkları, sahte haberler ve yanlış bilgilendirmeler sosyal medyada hızla yayılıyor. Hedef, insanların bilinçaltında güvensizlik ve korku yaratmak. Bu teknikler, kitleleri istenilen yönde harekete geçirebilmek için kullanılan modern manipülasyon araçları. Bugün düşündüğümüz her şey belki de başkalarının yönlendirmesidir. Bilinçaltımızın derinliklerinde sürekli manipülasyonların etkisiyle şekillenen düşüncelerimiz var. Freud ve Bernays'in mirası hala çok güçlü bir şekilde yaşamaya devam ediyor. Bilinçaltımız hala manipülasyona açık. Gerçekten kendi düşüncelerimizi düşünüyor muyuz yoksa başkalarının izinden mi gidiyoruz? Kendi gerçekliğinizi sahiplenin. Kimse sizin zihninizi şekillendirmeye hakkı yok. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Gerçekten kendi düşüncelerimizi mi düşünüyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere.